Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sonunda beklenen videoyu çekiyorum arkadaşlar. Necromancer build. Gerçekten best bir build. Dünkü yayında falan çoğu kişi gördü bu build'i. Ve şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tabi öncelikle şöyle bir zindanımıza girelim. 91. kademe açtım. Yani onu da söylemiş olayım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Destek olmak amaçlı abone olun arkadaşlar, yani bir abone olmak beleş, ücretsiz yani. Size zahmet bir abone olursunuz. Ve ekstradan Last Epoch videolar gelecek. Manyak bir büyücü yapacağım, bunu söyleyeyim. Benim build konusunda yaptığım şeyleri çoğu kişi bilir burada. Yani. Şimdi başlayalım. Sizlere mantığını anlatayım. Böyle aslında ceset şeylerini siz söyleyin. Ruhlarını. Ah, sersem yedim. Olamaz. Hah. Devam. Hocam, Ketenpere'ye geldik hocam. Halledecek. Şimdi bir odaklanayım. Ondan sonra başlarız. Çünkü ben odaklanamadım. O yüzden öldük arkadaşlar. Bizim ana yeteneğimiz şu kemik ruhu arkadaşlar. Bu build'imizin ana yeteneği bu. Onu söyleyeyim sizlere. Nerede ölüydük? Burada mı ölüydük? Hocam, Ketenpere'ye geldik hocam. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde ilerlemekteyiz. Aa, ceset. Sizde de ceset filizleri bazen basmıyor mu arkadaşlar? Ben bazen basmıyor benimki. Bilmiyorum niye basmadığını. Ama bazen basmıyor. Saçma şekilde, bilmiyorum yani. Vurma. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. Al hadi, 50 olsun. Bizim olsun. Farkındaysanız manamız hiç bitmiyor arkadaşlar. Bitmeme sebebi üstümüzde bazı aspektler var. Ondan dolayı. Onun hepsini sizlere anlatacağım. Şöyle hızlıca geçeyim zindanı. Hani en azından sizlere de şey yapmayayım. Ortalama 2 milyon 3 milyon vuruyoruz. Ve rahat bir şekilde bazen 10 milyona, bak 15 milyon vurdum daha demin mesela, gördünüz. O değişiyor arkadaşlar. Build ya, zevkli, güzel build. Mobu toplayıp böyle bir tane kemik ruhu atıyorsunuz. Toplamı at kemik ruhunu, ölsünler. Easy, basit bir build. Hani tek yetenekle direkt çok şeyler yapabilirsiniz. Toplandı mı? At bir tane yetenek. Bitti, bu kadar. Hani böyle bir build arkadaşlar. Güzel bir build, zevkli bir build. Necromancer oynayanlara tavsiye ederim. Ha, kemik mırzağı da olabilir. Bu taraftan geçiş yokmuş lan. Dıdıdınt. Hocam, Ketenbere'ye geldik hocam. Şansıma var ya, tamamen böyle kalkanlı malkanlı hep onlar denk geliyor. Ama halleder miyik? Hallederik, görüyorsunuz. Full kalkanlıydı bu arada orası ya. Güzel yok ettik. Ananı. Lan dojladım dediydim lan. Şunları da açacağım da bunlarla beraber hepsini keselim arkadaşlar. Bu hiç cidden zevkli bu arada.
Hocam Ketenbere'ye geldik. Sıralar çok şey kafama diyorum. Çok şey yapıyorum bu sıralar ya. Na 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 na. Çık 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 çık. Haydi oğlum. Çek ceset filizleri. Arkadaşlar bir otomatik ceset filizleri basacak. O bastıktan sonra siz basacaksınız. Sonra otomatik bir daha basacak. Bastı mı? At. Şimdi sen bas. Ondan sonra at. Easy. Yani böyle bu kadar basit. Kaç dakikada döndük? 6 dakikada gelmişiz işte. İlk başta saçma bir öldüm. Hazırlıksız yakalandım. Hani pek önemsemediğim için oldu açıkçası. Yani bu şekilde rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Şunları alalım. Bunların hepsi 925 arkadaşlar. Bu arada Glyph'imin birisi daha 15. Tamam. Şimdi bu build'i anlatayım sizlere. Build bu şekilde güzel bir build. Hani rahatça toplayıp bir tane ruh atıp yine full mananız olup ruhunuzun bekleme süresi yine sıfırlanıp yine aynı şekilde ruh atıp böyle ruh ata ata böyle tek tekle gidebilirsiniz. Böyle bir build, onu söyleyeyim. Oyundan atmak. Dün çıldırdık arkadaşlar. Dün çıldırmadık. Ben çıldırdım dün. Yani zaten yarın şey videosu gelecek. Last Epoch mu? Diablo 4 mü? Hangisi daha iyi? Ya da hangisi daha oynanılabilir? Ne bileyim, o tarz bir video atacağım işte yarın. O konuda hani Last Epoch oynadık. Yayına gelenler bilir. O konu hakkında düşünce ve yorumlarımı yarınki videomda paylaşacağım. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle itemden bahsedeyim. Tanrı katili hasar için kullanıyorum. Bunun yerine Harlequin takabilirsiniz. Tamam, okeyiz, burada tamamız. Zırh, kemik fırtınası her düşmana hasar verdiği zaman bariyer kazanıyoruz. Yani ultimizi açtığımız zaman moba vurdukça bariyer kazanıyoruz arkadaşlar. Burada okey. Ya özellikleri zaten ben sitede veririm, ona göre yaparsınız. Hasar azaltma, toplam zırh falan işte. Eldivenimiz kemik ruhun kritik vuruş ihtimali %24 artar. Kemik ruh hangisi? Bu arkadaşlar. Tamam, dediğim gibi bu build'imiz tamamen kemik ruha özel. Ve artar. Ekstradan 15 saniye boyunca isabet alan her düşman için maksimum özümüz %2 artıyor arkadaşlar. Tamam. Pantolonumuz, buna yine toplam zırh, hasar azaltma, yakın düşmanlardan hasar azaltma getirirsiniz. Şu anki benim istatistiksler çok kötü. Yani bu haldeyken rahat yok ediyoruz. Neyse. Aspektimiz 5300 zırh kazanırsınız ama kaçınma yeteneğinizin bekleme süresi artar. Buradan zırhımızı kazanıyoruz. Ayakkabıya bir tane direnç atın arkadaşlar. Ateş direnci var bende ve şuradaki geri kalan dirençleri şuradaki mücevherlerden aldım ve dirençlerim 70-70. Onu ayarlayın siz kendinize göre. Hangisine denk geliyorsa ona göre şu mücevherlere de atarsınız dirençleri. O sizde. Ekstradan ayakkabıya kemik ruh kademesi +4. Bunu kesinlikle getirin hasar için. Ekstradan kritik vuruşlar en fazla 6 saniye olmak üzere hareket hızı kazandırıyor. Silahımız ise kemikleşmiş öz pasifin kemik yeteneklerin kritik vuruş hasarının %50 öz üzerindeki başına %1x hasar arttırıyor arkadaşlar. Yani kemikleşmiş öz pasifimiz şu arkadaşlar. Şunu açayım da daha net gözüksün. Şu. Tamam mı? Bu öz başına ekstradan kemik yeteneği hasarını verirtiyor bize. Bu ne yeteneğimiz? Kemik yeteneğimiz. Okey. Bundaki özellikler ise yakın düşman arası, kritik vuruş hasarı, zeka. Önemli olanlar bunlar. Geldik kolyeye. Arkadaşlar kolyede hareket hızı, toplam zırh, hasar azaltma
Bir de hasarı yüksek temel pasif. Ya bunu en sonunki özelliği değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Ama şu üstteki 3 özellik olsun. Ve ekstradan ceset filizleri 6 saniye boyunca %30 ihtimalle kritik vuruş ihtimali kazanırız ve ceset filizleri ile hasar alan düşmanlara %60 kritik vuruş hasarı veririz. Ceset filizlerimiz hangisiydi? Buydu. Yani bununla yakalanan düşmana hem kritik vuruş ihtimalimiz artıyor hem de kritik vuruş hasarımız artıyor arkadaşlar. Yüzüğümüz kemik ruh kullanmak, ayrıca her yöne 18 tane kemik parçaları fırlatıyor. 320 arttırılmış hasar verir ve isabet edilen düşman başına 6 öz kazanıyoruz. Yani biz bunu kullandığımız zaman bir 18 tane parça fırlatıyoruz etrafımızda ve o parçalar her düşmana çarptığı zaman öz kazanıyoruz ve ekstradan hasar veriyoruz arkadaşlar. Tamam. Bundaki özellikler ise şey olması lazım. Mesela bu yüzük çok kötü bir yüzük. Yardakçı can. Mesela biz minyon kullanmıyoruz. Kanla alakamız yok. Abi böyle bir yüzükle öyle bir hasarlar çıkarıyorum. Ben normal özelliklerini sitede paylaşırım sizlere. Diğer yüzüğümüz zaten anam babam Varşan'dan düşen yüzük arkadaşlar. Günahkar yüzüğümüz. Otomatik işte ceset filizlerini kullanmak için bu da. Ekstra işte tüm ceset yeteneklerin kademesi +3. Bu yetenek ne? Ceset yeteneği. Hemen yeteneklere de gelelim. Bu arada burayı da bunu kritik vuruş ihtimali, burayı da savunması düşmanlar hasar, buraya da arttırılmış kritik vuruş hasarı alacaksınız arkadaşlar. Ve farkındaysanız benim burada taşım yok. Buraya savunmasız düşmanlara hasar diye taş ekleyin, yeşil olanı. Bunda da bir taşım eksik mesela. Bu halde öyle hasarlar çıkarıyorum. Bunları eklerseniz zaten hasarımız üf olacak. Şey, elimde prizma yok, yuva açamadım o yüzden. Enti. Burayı da söyledik. Şu robot adrenalin desteği, işte hasar, işte süresini uzatma, önlem desteği, taktik destek, yeteneğin bekleme süresini uzatma, yumruklama, bu işte bizim robot yanımızdan geçiyor, yakın düşmana hasar veriyor. Güçlendirme arkadaşlar, güçlendirmeyi unutmayın. Bu güçlendirmeyi geleceğiz. Unutmayın bunu. Kırma desteği işte savunmasız hale getiriyor düşmanları. Bariyerini falan kırıyor. Bu da ekstradan kritik vuruş ihtimali falan. Böyle bir robotumuz var. Şimdi geldik yetenek ağacına. Arkadaşlar burada biçe verdik ilk. İlk biçe verme sebebimizi açıklıyorum. İlk düşmana vurduğunuz zaman yerde bir ceset oluşturuyor. Yani mobların yanına vardınız, vurduğunuz anda yerde bir tane ceset oluşturuyor. Ve o ceset direkt şu yüzükteki ceset filizleri otomatik çekiyor ya, direkt onu aktif ediyor. Vardınız, düşmana vurdunuz, kan oluştu, ceset filizleri aktif hale geldi. Direkt düşmanlar toplandı. Sonra lanet yeteneği basıp kemik ruhu basıyorsunuz. Bu kadar. Böyle bir başlangıcınız var. Devam edelim. Burada işte maksimum öz aldık. İşte burada ceset oluşturursun. Bunu aldık. Burada yine ekstradan ceset tüketmek öz üretiyor ve burada ekstradan ceset tükettiğimiz zaman arttırılmış hasar veriyoruz arkadaşlar. Burada kanlı size verdim. Şöyle 1 2 savunma, kaçma, anlık bir durum bir şey olursa diye kullanınız diye. Ondan sonra lanet yeteneğimiz bu şekilde yıprat, ekstradan hasarı yükselt, lanetlenmiş düşmanlara ekstradan hasar. Burayı böyle verdik. Burayı böyle verme sebebimiz neden? Çünkü yıprat etkisindeki vurulan düşmanlara %15 ihtimalle senin aktif bekleme sürelerini azaltıl diyor. Yani biz bunu düşmanlara attıktan sonra bu yeteneği kullandığımız zaman bunun süresi ne kadar? 11 saniye. Bunu lanet yeteneğiyle kullandığımız zaman direkt buradaki bekleme süresi sıfırlanıyor arkadaşlar. Burada o şekilde stackleniyor. Geldik aşağıya. Ceset filizlerimiz zaten böyle, bunu anlatmaya gerek yok. Direkt savunmasız hale getiriyoruz. Kemik ruhumuz ana yeteneğimiz. Arkadaşlar bunu direkt bu şekilde yaptık ve kullandığımız zaman da öz üretiyoruz. Bu şekilde. Bura full kemik yeteneklerinin hasarını yükseltmek için, yani bunun. Burası bak ceset diye geçiyor. Bunu da unutmayın. Burayı işte minyonlarınız yokken hasarınız artar vesaire. Ultimiz de bu şekilde. Ve kemikleşmiş
öz. Arkadaşlar burayı da bu şekilde yaptım. Zaten aşağıya site linki bırakırım. Oradan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben size temel mantığını anlatayım. Şimdi geldik Paragon'umuza. Arkadaşlar Paragon'umuz tamamen hasar ve direnç üzerine diyebiliriz. Burada etkin yardımcınız yokken, yani bizim minyonlarımız yokken arttırılmış hasar veriyoruz. Ekstradan buradan zırh, hasar ve maharet kazanıyoruz. Üst tarafa geldiğimiz zaman kemik aşısı, yani kemik yeteneklerinin hem hasarını yükseltiyor hem öz konusunda bize yardımcı oluyor burası. Burayı bu şekilde verdik. Kullandığımız glif ise kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar, sersemlemiş veya donmuş düşmanlara %20 arttırılmış hasar veriyorsunuz. Bak mesela bu bende aktif değilmiş. Hasbinallah ve ni'vel vekil. Nerede o şey? Bunu şuradan alayım ben. Şundan alalım ya. Zırhtan alalım. Hı, tamam. Şu an okey. Bir de bu aktif değilmiş. Neyse. Ben size zaten düzgün bir şekilde şeyi bırakırım. Oha, bir şey diyeceğim. Hasarımız şu an %20x daha arttı. Devam edelim. Sol tarafa geçtim. Burada ise et yiyen 5 ceset tüketmek 6 saniyeliğine %40 arttırılmış hasar veriyor arkadaşlar. Kullandığım glif ise yakın düşmanlara hasar. Şimdi düşmanlar sürekli içinde olduğumuz için yakın düşmanlara hasar. Ekstradan yakın düşmanlardan hasar azaltma. Burası da tamam. Şimdi geldik buradan yukarıya. Burada kullandığımız ölüm korkusu, yakında en az 2 ceset varken 15 hasar azaltma. Yakında hiç ceset yokken 15 arttırılmış hasar veriyoruz. 15x. Bunu zaten ilk başta 15x arttırılmış hasar verdikten sonra yerde cesetler oluşacak ya. O zaman direkt hasar azaltmayı kazanacağız. O yüzden burayı verdik. Kullandığımız glif ceset yetenekleri. Bak, ceset yetenekleri sizi güçlü, yani ceset yeteneği tüketmek seni maksimum canlı yüzde ihtimalle güçlendirir ve hasar azaltma kazanır. Size ne dedim? Buradaki ceset yeteneğini unutmayın dedim. Nereden lan bu? Ha, ceset yeteneği bak burada. Ceset yeteneği bu ne? Demek ki ceset yeteneği arkadaşlar. Burada da bu şekilde burayı stekliyoruz. Haberiniz olsun. Neredeyiz bu? Ha, buradayız. Sonra geldik yan tarafa. Burada ise kullandığımız sayfa kan gölü. Aşırı güç hasarı veriyor da bunu aşırı güçle ilgimiz yok bizim. Ekstra da kritik vuruş hasarı verdik arkadaşlar buraya. Sonra burada işte zamanla hasar azaltma, direnç, ekstradan güçlendirilmişken hasar vesaire aldık. Şu robottan da zaten şurada güçlendirilmiş alıyoruz. Güçlendirilme kazandığımız için burada orayı stekliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde, hani kaç 18 dakika olmuş, fazla videoyu da uzatmayalım. Bu şekilde güzel bir build. Bu arada şu ceset şeyini aktif ettik ya, şu an hasarımı bir tık merak ettim. Bir tık merak ettim. Şöyle bir gideceğim, bir deneyeceğim. %20x'i şey yaptık ya. Siz deyin. Aktif ettik ya. Bu arada Last Epoch hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ettim şu an. Nedense merak ettim. Not while I'm in town. Not my land. Tamam. Şimdi bak, şimdi taktiği de sizlere göstereyim. Zindandasınız, örnek veriyorum. Geliyorsunuz. Mob mu geliyor? Bir tane vurdunuz, yere kan şeyi oluştu. Bu ve ruh. Bu kadar. Combo bu arkadaşlar. Sonra siz basıyorsunuz. Toplandılar. Lanete attınız. Oğlum öldüler lan direkt. Neyse, combo bu şekilde. Haberiniz olsun. Easy. Build bu şekilde. Build gerçekten güzel bir build arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Akşam yayına da gelin. Buyurun gelin. Akşam Last Epoch oynuyoruz. Ve manyak bir büyücüyü kasacağız. Ve bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ve bak, kanalıma abone olmayı unutmayın ha.
Hadi görüşürüz.